Merhaba, ben Doktor Koray Erdoğan. Saç ekiminde en önemli aşama nelerdir? Bu çok sık sorulan bir soru. Aslında saç ekiminde bence en önemli aşama hastanın değerlendirilmesi. Şimdi hasta diyorum ama ne kadar hasta demek ne kadar doğru bir tabir onu da bilmiyorum. Ben de bu konuda bazen tereddüt ediyorum. Çünkü gelen kişiler aslında gayet sağlıklı insanlar. Bence en önemlisi bu verici bölgenin değerlendirilmesi. Verici bölgede kaç folikül var, kapasitesi nedir, saç kalınlığı nedir? Folikül başına düşen saç teli sayısı ortalaması nedir? Bu değerlendirmeler çok önemli. Verici bölge dediğimiz bölüm değerlendirildikten sonra da işlemin planlanması için alıcı bölgenin değerlendirilmesi gerekir. Genel anlamda bu değerlendirme, yani nereye, santimetre kareye kaç tane kök konulması, hangi köklerin nereye yerleştirilmesi, bu aslında planlama ve değerlendirme aşaması. Bence en önemli aşama bu aşama. Daha sonra saç ekimi operasyon olarak kendi içinde 3 bölüme ayrılıyor. Köklerin alınması, ekilecek köklerin planlamasının yapıldığı şekilde kanalların açılması ve o köklerin o kanallara yerleştirilmesi. Bu 3 aşama içerisinde köke en fazla zarar verebileceğiniz ve büyüme oranını en çok etkileyen aşama bence 3. aşama, köklerin yerleştirilme aşaması. Eğer doğru bir sağlıklı bir planlama yapıldıysa çıkan köklerin sağlıklı bir şekilde yerleştirilmesi büyüme oranını çok etkilemekte. Birçok insan bunu soruyor. Yani doktor bey, işlemden sonra ne yapmalıyım, nelere dikkat etmeliyim, ne zaman duş alabilirim, ne zaman dışarıya çıkabilirim? Aslında işlemin hemen akabinde günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Herhangi bir işlem yapmanızda bir sakınca teşkil edecek bir durum yok. Hatta saçlarınızın yıkanması işlem bittikten 18 saat sonra yapılmakta. İlk yıkamanın tabii klinikte yapılmasını daha çok tavsiye ediyoruz ama bazı durumlarda hastalar kendileri de güzel bir şekilde tarif ettiğiniz takdirde yapabilmekteler. Günlük hayata ne zaman dönebilir? Sosyal hayata ne zaman çıkabilir? Şimdi sosyal hayata çıkma konusu aslında dediğim gibi günlük aktivite anlamında sizi çok fazla kısıtlayan bir şey yok. Ertesi günde, hatta aynı gün öğleden sonra, işlem bittikten sonra dahi işinize gidebilirsiniz. Tabii ilk gün dinlenmeniz daha doğru bir seçenek olacaktır. Ama bu işlemi yaptırdığının hiç belli olmaması. Soru buysa bunun için bir 10 güne ihtiyacınız var. Çünkü işlemden sonra 10 gün boyunca bir ufak kabuklanmalar oluyor ekim yapılan bölgede. Siyah siyah küçük kabuklar. Bunları yıkanarak her bir yıkanmada bunlar 1. haftadan sonra dökülmeye başlıyor. Ama 10. günde arka bölge tamamen düzeliyor, verici bölge dediğimiz. Ekim yapılan bölgede de o kabuklanmalar tamamen temizlenebiliyor. Saçınızın kısa olması dışında, çünkü işlemlerin çoğu kısa saçla yapılıyor. Saçınızın kısa olması dışında hiçbir sakınca yok, yani hiç kimse sizin saç ektirdiğinizi işlemden 10 gün sonra anlayamaz.